Bugün ilk değil, belli ki sonda olmayacak. Tam 213 gündür. Yani Esenyurt Belediye'mize Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden seçimle alamadıkları Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamak için giriştikleri ilk kumpastan başlayarak bugüne kadar belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve İstanbul'un son 6 yılda 3 kez üst üste seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan kumpasın devamındayız, içindeyiz. Buradan Hakan Başkan bilmediğiniz biri değil. Hakan Başkan Gazi Osman Paşa'nın evladı, partimizin geçmiş dönem ilçe başkanı ve örgütümüzün talebi, sizlerin güveni, partimizin takdiriyle adaylaşan, hadi canım Gazi Osman Paşa'yı da CHP mi kazanacak diye birilerinin küçümsediği, önemsemediği, burun kıvırdığı bir süreçte kendi emeğiyle, örgütümüzün gayretiyle, Gazi Osman Paşa'nın takdiriyle seçimleri kazanmış. Seçim akşamı buna inanamayanlar, kabullenemeyenlerin daha o geceden başlayan itirazlarıyla kazandığımız seçimi elimizden almaya çalışmışlar. Bir mücadeleyle Gazi Osman Paşa'nın oylarına, iradesine sahip çıkmışız. Mazbatamızı almışız, gelmişiz. O günden bugüne Hakan Başkan, belediye meclis çoğunluğumuzun olmaması zorluğuyla beraber zaten birçok hesabı kitabı da hep bunun üzerine yapan, hazımsız, kazanamadığı belediyeyi kayyımla, iftirayla elde etmeye çalışan bir anlayışın kötülükleriyle mücadele ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu sabah Hakan Başkan'ı evinden aldılar. Evini iğneden ipliğe aradılar. Herhangi bir şey yok. Belediyeye geldiler. Makamını aradılar. Bir şey yok. Her belediyede kasa olur. Burada da var. Sonra efendim Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde gizli kasaya ulaşıldı. Stok görüntü, internetten bulunmuş sahte görüntüyle sanki kasadan para çıkmış gibi servis yapıp algı oluşturuyorlar. Buradan ifade ediyorum ki kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız arama tutanağına göre kasadan çıkan şey belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hard disk. 1 TL para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara. TRT Genel Müdürü'ne o görüntüleri, kasadan para çıkan görüntüleri yayınlayan bütün televizyonların genel müdürlerine, genel yayın yönetmenlerine, sahiplerine söylüyorum. Eğer Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kasasından 1 TL para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Hodri meydan. Bir büyük yalanı daha burada birlikte ifşa edelim.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yakın koruması, şerefli Türk polisi, geçmişin emniyet müdürü Mustafa Akın, geçenlerde efendim bir de ellerine filada sopasını almışlar televizyonda. Bak diyor, hemen arkasında. Nerede duracak özel koruma? Nerede duracak koruma müdürü? Onun da gözaltına alındığı gün dediler ki yakın korumanın gizli kasası Yayla evinde ele geçirildi. Yaylada 60 metrekare bir ev, bir kasa, kasanın içinden çıkan 2 kutu mermi, beylik silaha ait mermi. Orada da 1 TL para yok ama bu iftiralarda, bu utanmazlarda bitmek tükenmek bilmeyen yalan var, utanmazlık var. Değerli Gazi Osman Paşalılar, bugün buraya Düzce'den geldim, Antalya'ya gidecektim, döndüm buraya geldim. Sizinle sohbet etmeye, sizin sesinizi duyurmaya, haklılık ve ahlak zeminini savunmaya. Çünkü tam 8 aydır partiye kara çalmak için yapmadıkları iftira kalmadı ama her gün bir gün önce söylediğini savunamaz haldeler. Bugün de kasanın içinden çıkmayan parayı var diye gösterip algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi Aziz İhsan Aktaş diye birisi, bakın Gazi Osman Paşa'da Türkiye'nin en büyük benzin istasyonu, 76 pompalı benzin istasyonu, biliyor musunuz? Bu benzin istasyonu yanına AVM, alışveriş merkezi yapmak ister. Bizden ruhsat ister, vermeyiz. İBB'den ruhsat ister, verilmez. Oraya onu yapabilmek için, bakın, bunu oraya yapabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5 Aralık 2024 gece yarısı bir önerge geldi. Büyük şehirlerdeki ana arterler üzerindeki benzin istasyonlarının civarındaki ruhsatı belediyeler değil, Çevre Bakanlığı verir diye. Bu önerge mecliste, torba yasaya biz itiraz ediyoruz. AKP vazgeçemiyor. Bu önergenin adı yukarıdan geldi önergesidir. Bizim arkadaşlarımız soruyorlar. Gecenin bu yarısı benzin istasyonu önergesinin bu kanunda işi ne? Onlar da diyor ki vallahi bilmiyoruz. Gündüz yok diyor bizimkiler. Yukarıdan geldi bu diyor. Aziz İhsan Aktaş'ın benzinliğinin yanında hala inşaatı süren AVM'ye 5 Aralık gecesi kanun yoluyla ruhsatı veren siz, kanun çıkararak ruhsat verme yetkisini Çevre Bakanlığı'na alan siz, Bakan Murat Kurum, bakan bilmeden, Cumhurbaşkanı bilmeden meclise gece yarısı kanun falan gelmez. Orada duracak. Aziz İhsan Aktaş, belediyenin geçmiş işlerini yapmış olan belediyenin müteahhiti, yalancı şahitlik yapınca 150 gündür içeride konuş, ona iftira et, buna iftira et. Onun sözleriyle 5. 6. dalga operasyon. Bakın, alın size Aziz İhsan Aktaş. Yargıtay'ın işini o yapar. Türk Hava Yolları'nın yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapar. Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Trabzon Büyükşehir
Şanlıurfa Büyükşehir, İstanbul Bahçelievler, Elazığ Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Isparta Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, farklı illerde 20'ye yakın kamu hastanesi. Hepsini bu adam yapacak. Bu belediye başkanlarına bir şey yok. Ama İstanbul'da Beşiktaş'a, Avcılar'a bu adamın kendi gidip de aldığı ihalesinden hesap soracaksın, öyle mi? Önce bu kendi belediyelerine sor, sonra gel konuşalım. İstanbul Bahçelievler daha geçtiğimiz aylarda 843 milyon liralık 2 ihaleyi bir yapıp Aziz İhsan Aktaş'a iş vermişler. Ona soru soran yok. Ama efendim Aziz İhsan Aktaş demiş ki bakın buradan para aldım demiyor, para verdim demiyor. Diyor ki efendim ben o belediyenin seçiminde yardımcı oldum ilçe başkanlığına diyor. Bakın Manisa Soma'daki bütün madenler Soma AK Parti'ye ve Türkiye Manisa'daki AK Parti'ye çalışır yetmez ana kampanyaya para yollarlar. Ali Ağa'da Dünya Petrol Devi MHP'nin kampanyasını finanse eder. Burada somut hiçbir şey yok. Elde bir tane kırık dökük Megan araba dışında ilçede bir şey yok. Siz biliyorsunuz, tırnaklarınızla kazıyorsunuz seçimde. Akşama bu gençlere bir çorba içecek para yok ilçede. Namussuzlar bize hakaret ediyor. O yüzden Tayyip Bey aklınızı başınıza alın. 5 Aralık gecesi sizin lakabıyla Topal dediğiniz Aziz İhsan Aktaş'ın isteği için özel kanun getiren bu partiyi bugün değilse yarın bu yargının elinden alamazsınız. Ucu nereye çıkıyor? En azından Murat Kurum'a çıkıyor. Sizin haberiniz olmadan bu işler olmuyor. Bütün gün TRT'de boş kasadan para çıktı diye yalan yazıyorsunuz. Sonra da Müslümanım değil mi? Kul hakkı yemem değil mi? Bundan ileri kul hakkı mı var? Kasasından belediyenin mühründen gayrı bir şey çıkmayan, 1 liralık yolsuzluğu olmayan bu belediyeye sırf alamadım diye, belediye meclis çoğunluğu bende diye bir takla atmaya kalkarsan 2 elimiz yakamızda. Bu yapılan işler yaramaz. 6 yıl önce Ekrem Başkan'ın helal oylarını çaldı deyip seçimi tekrarlattınız. 806 bin fark yediniz. 5 yıl iftira attınız. 1 milyon fark dediniz. Millet ne derse olur. Millete kafa tutanın sonu berbat olur. Belediye başkanınıza, iradenize, Gazi Osman Paşa'nın ve İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya devam edecek misiniz? Söz mü? Bu binayı size emanet edeyim mi? Ekrem Başkanı size emanet edeyim mi? Hakan Başkanı size emanet edeyim mi? Emaneti alın, sahip çıkın. Darbecilere direniyoruz. Darbecilere direniyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Emanet sizdedir. Aklım, gönlüm, kalbim sizinledir.